Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan'a giden yol. Milli mücadele yılları. 600 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, son 200 yıldır yaşadığı duraklama ve çöküşün nedenlerini anlayamamış, liyakatsiz muktedirler elinde kurtuluşunu ve varlığını sürdürmenin çaresini katillerine yalvarmakta olmanın aziyetiyle kıvranmakta, halk asırların cehaletine terk edilmiş, yoksulluk ve sefalet içinde. Tek bildiği, anlamını bile bilmediği kader kelimesiyle birlikte örtüştürdüğü kul olmak anlayışı. Diğer taraftan dünya tarihinin ve gerçeklerinin son derece gerisinde kalmış, halkı gerçekten kulları, kendisini de kutsal İslamiyet'in halifesi zanneden ve emperyalizmin kuşatması altında kalmış köhne bir yönetim. Ve bütün bu olup bitenlere itiraz edip esareti reddeden ve hayatını vatanın istiklali ve ulusun özgürlüğü için adamış bir grup vatansever ve umutlarını onlara bağlamış milyonlarca insan. Bütün bu şartlar altında Amasya'da durum değerlendirilmiş ve gerekli karar açıklanmıştır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememekte, bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır dedikten sonra 4. madde bir nevi kurtuluşun dayandığı asıl unsurun tanımını yapmıştır. Milletin içinde bulunduğu durum ve şartların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle cihana duyurmak için her türlü baskı ve kontrolden uzak, milli bir heyetin varlığı zaruridir. Bu sırada tarihler 21-22 Haziran 1919 gecesini göstermektedir. Bu tarih, Büyük Türk Ulusu'nu 23 Nisan 1920'ye götüren kilometre taşlarından en önemlilerinden birisidir. Çoğunluğu işgal altındaki 5 Doğu ili, Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan gelen ve 62 delegenin katıldığı Erzurum Kongresi'ne gelindiğinde ise manda ve himaye kesinlikle reddedilerek 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan ve 2 hafta süren kongrede ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Zira çok acıdır ki o tarihlerde İstanbul'da Amerikan mandası fikri alıp yürümüştü. Vatansever söz ve kalem sahiplerine göre eğer Türkiye topyekün Amerikan mandasına girecek olursa ileride yeniden kurtulmak imkanını bulabilirdi. Ayrıca parçalanma bu sayede önlenebilirdi. Fakat iki önemli mesele vardı. Amerika'yı Türkiye mandasını kabul etmeye nasıl ikna edebiliriz ve Ermeni öldürücülüğü suçumuzu Amerikalılara nasıl affettirebiliriz? Sadece bu da değil. Bir de İngiltere mandacıları vardı. Hatta bunlar dernek bile kurmuşlardı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Şöyle diyorlardı. Eğer İngiltere bize bir lütufta bulunursa Osmanlı saltanatı hilafetin ruhani ve manevi bütün kudretini İngiliz müttefiklerine kadim kılmayı taahhüt eder. Ülkenin ve insanların içinde bulunduğu durum öylesine acı vericidir ki Fali Rıfkı Atay ünlü eseri Çankaya'da Yahya Kemal'in "Ah bizi toptan yalnız biri alsa" diye kıvrandığı gözümün önüne gelir. İster Amerika, ister İngiltere veya Fransa diye kıvrandığından bahsetmektedir. Fakat maalesef durum budur. İşte bu nedenle
Erzurum Kongresi, ulusal egemenlik ve bağımsız bir devlet yolunda teslimiyetçilere verilmiş tarihi bir cevaptır. Ayrıca bu kongre, Mustafa Kemal Atatürk'ün 08 Haziran 1919 tarihinde askerlikten istifa etmesi nedeniyle sivil ve sade bir vatandaş olarak katıldığı ilk kongredir. Milli mücadelenin ulusallaştırılması bakımından atılan en önemli adım 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen ulusal nitelikteki Sivas Kongresi'dir. Ancak Sivas'ta da her şey süt liman gitmemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanma ihtimali başta olmak üzere İstanbul hükümetinin tehditleri ve delegelerin ulaşım sorunları gibi nedenlerle katılımın beklenenden az olmasıyla Mustafa Kemal'in kongre başkanlığına itirazlar gibi birçok sorun yaşansa da milli iradenin oluşması için gereken bütün kararlar alınmıştı. Ve bu konuda milli irade vurgusu yapılan madde şöyleydi: milletlerin kendi geleceğini bizzat kendilerinin tayin ettiği bu tarihi dönemde İstanbul hükümetinin de milli iradeye bağlı olması zaruridir. Çünkü milli iradeye dayanmayan herhangi bir hükümetin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmediği gibi böyle kararların dışta da muteber olmadığı ve olamayacağı şimdiye kadar geçen olaylarla ve sonuçlarla ortaya çıkmıştır. Böylece milletin içinde bulunduğu sıkıntı ve endişeden kurtulmak çarelerine bizzat başvurmasına gerek kalmadan İstanbul hükümetinin Milli Meclisi hemen ve hiç zaman yitirmeden toplaması ve böylece milletin memleketin geleceği üzerinde alacağı bütün kararları Milli Meclis'in denetimine sunması mecburidir. Kongreler dönemi, ulusal egemenlik ve bağımsızlık yolunda ilerlemenin rotasının çizildiği ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihinden sonraki en önemli dönemlerdir. 1920 yılına gelindiğinde damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmek zorunda kalması, Vahdettin'in milli mücadele temsilcileriyle uzlaşmak zorunluluğunu ortaya çıkarmıştı. Adından da belli olacağı gibi bu bir uyum veya uzlaşmadan ziyade zorunluluktan doğan basit bir Vahdettin planıydı. Onun tek amacı kaybetmiş olduğu kontrol ve inisiyatifi geriye almaktan ibaretti. Zira Vahdettin için kurtuluşun yolu milli iradeden veya milli mücadeleden yana olmaktan değil, İngiltere ve Fransa'nın suyuna gitmekten geçmekteydi. Vahdettin başından beri işgalcilere meydan okumayı aklından bile geçirmemiştir. Burada şunu da ifade etmemiz gerekir ki Vahdettin'in bu planı hayata geçirirken en büyük avantajı Mustafa Kemal haricindeki milli mücadele önderlerinin kararsızlığıydı. Hiçbiri Mustafa Kemal gibi radikal bir vizyon taşımadığı gibi hala direnişi İstanbul'da toplanacak bir meclis etrafında örgütlemek fikrinden yanaydılar. Damat Ferit Paşa'nın yerine sadrazamlığa gelen Ali Rıza Paşa, milli mücadeleye ılımlı bakan bir kabine kurmuş olsa da son Osmanlı Meclisi'nin ilk oturumunu yaptığı 12 Ocak 1920'de aralarında milli mücadelecilerin de olduğu birçok vekilin hala kendisinden bir şey umduğu Vahdettin, lütfedip meclise bile gelmemiş, açılış konuşmasını yapmak için Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa'yı göndermiştir. Ne hazindir ki eski alışkanlıklarından çabuk vazgeçen ülkelerde böylesine bir davranış milli mücadeleci vekillerin saltanattan umutlarını kesmelerine yol açacakken çağının zihni prangalarından kurtulmak ancak Mustafa Kemal gibi istisnai insanların işi olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. Bahse konu vekillerin bırakın padişahı kınamayı, gıyabında yapılan konuşmadan bile ilham almak seviyesindeydiler. Ve ne yazık ki gruplarına Mustafa Kemal'in arzu ettiği gibi müdafaa-i hukuk yerine
padişahın okuttuğu nutkunda geçen Felah-ı Vatan ismini vermişlerdir. Bu öylesine acınası ve zavallı bir durumdur ki zorla açtırdıkları bir mecliste daha dün kendilerini asi ve eşkıya ilan eden bir padişahın şahsen vermeye bile gelmediği nutkundan alınan bir tamlamayı kendilerine grup ismi seçmişlerdir. Hiç kimse kusura bakmasın. Ancak burada büyük bir acı ve aynı zamanda fikri takipçisi olmaktan daima onur duyduğum Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün diğerlerinden farkını ortaya koymaktan tarih önünde kendimi sorumlu hissediyorum. Büyük kararlarda geç kalmamak kadar erken davranmakta liderlik dehasının büyük bir vasfıdır. Fali Rıfkı Atay'ın dediği gibi Mustafa Kemal anasından tam gününde ve saatinde doğmuş çok büyük bir liderdir. Tüm bu yaşananlara rağmen Erzurum Kongresi'nde alınan kararlara uygun olarak İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan tarafından 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli oy birliğiyle kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır. Bu bildiri 1. Dünya Savaşı'nı sona erdirecek olan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını da içermektedir. O tarihi itibarıyla meclisin gösterebildiği bu şahlanış elbette ki hem padişaha hem hükümete hem de işgal kuvvetlerine karşı bir ayaklanmaydı. Bu nedenle 16 Mart 1920 günü İstanbul düşman tarafından fiilen işgal edilmiş, Meclis-i Mebusan basılmış, meclisin iki önemli liderini ve temsil heyetinin İstanbul Meclisi'ndeki üyesi Rauf Bey'i alıp götürmüşlerdi. Artık anlayabilenler ve yurtseverler için durum çok açıktı. Milli mücadeleyi İstanbul'dan yürütmek, düşmanlardan adalet ve anlayış beklemek, saraya ve hükümete dayanarak ortaya serilen politika oyunlarıyla bir çıkar yol bulmak imkanı olmadığı kesinleşmiştir. İşgali takiben 17 Mart 1920 günü İstanbul Meclisi, işgal, zulüm ve katliam aleyhine şiddetli konuşmalara sahne olmuştur. Bu görüşmeler sırasında milletvekillerinden Edirne Vekili Şeref ve Faik Beyler ile Numan Usta da İngilizler tarafından tutuklanmışlardır. Meclisin son toplantısında Rıza Nur bağırıyordu. Aldığımız milli vazifenin bu şartlar içinde devamına imkanı olmadığından fikir ve vicdan serbestliği isteyen mukaddes vazifemizi yapabileceğimiz hal ve vaziyetin elde edilmesine kadar umumi toplantıların geri bırakılmasını teklif ediyorum. Teklif oy birliğiyle kabul edilmişti. Bütün koşullar artık Ankara'yı gösteriyordu. Padişah mı? O, görüş ve kavrayış ufku sarayının duvarlarını aşamayan zavallı bir çaresizdi. 16 Mart'ta ve bir taraftan İstanbul kanla işgal edilirken onun sarayına davet ettiği temsilciler heyetine söylediği ahmakça sözler bugün hala kulaklarda çınlamaktadır. Bir millet var, koyun sürüsü. Ona bir çoban lazım, o da benim. Bir devlet doğuyor. Vatanın bağrında yaşanan bu olumsuzluklar üzerine milli mücadelenin ölümsüz kahramanı Mustafa Kemal Atatürk 21 Nisan 1920 tarihinde 336 sayılı genelgeyi yayınlayarak Büyük Millet Meclisi'nin açılacağını tüm yurda duyurmuş ve ilan etmiştir. Aslı Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunan 21 Nisan 1920 tarihli bu genelgenin sureti Latin harfleriyle metni ve günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş olarak şu şekildedir. Allah'ın cömert ihsanı ile Nisan'ın 23'ünde Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
Vatanın istiklali, yüce hilafet makamının ve saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayati görevlerini yerine getirecek Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Cuma gününe denk getirerek Cuma gününün kutsallığından yararlanılacak. Açılıştan önce bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Veli Camii Şerif'inde Cuma namazı kılınacak. Kur'an'ın nurlarından ve salavat-ı şeriflerden feyz alınacaktır. Namazdan sonra sakalı şerif ve kutsal sancak taşınarak meclise gidilecektir. Özel daireye varmadan dualar eşliğinde kurbanlar kesilecektir. Bu kutlu günü ebedileştirmek için bütün vilayetlerde bugünden itibaren sayın valilerin organize etmesiyle hatimler indirilecek, Buhari şerifler okunacak, okunan hatimlerin tevdi duaları meclisin açılışında yapılacaktır. Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde Buhari şerif okunacak ve hatimler indirilecektir. Cuma günü namazdan önce minarelerden salavatlar okunacaktır. Cuma hutbesinde Yüce Padişahımız Efendimizin yüce ismi zikredilirken başta padişahımız, onun ülkesi ve vatandaşlarının bir an önce kurtuluşa ve saadete ermeleri için dua edilecektir. Cuma namazından sonra hatimler tamamlanacak, yüce hilafet ve saltanat makamları ile vatanın her parçasının kurtarılması için yapılan milli faaliyetlerin milletin her ferdi ve onların temsilcilerinin üzerine düşeni yapmalarının önemi, kutsallığı ve herkesin buna mecbur olduğu konularında vaazlar verilecektir. Ardından halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, istiklali ve mutluluğu için dua edilecektir. Bu dini ve milli merasimler yerine getirilip camilerden çıkıldıktan sonra ahali valilik makamlarına giderek meclisin açılışı dolayısıyla tebriklerini sunacaktır. Yine cuma namazından önce her yerde usulüne uygun şekilde mevlid-i şerifler okunacaktır. Bu tebliğin derhal yayımlanması ve bir genelge olarak her tarafa ulaştırılması için her vasıtaya başvurulacak ve seri bir şekilde en ücra köylere, en küçük askeri birliklere ve ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu genelge büyük afişler halinde her tarafa asılacak, mümkün olan her yerde basılıp çoğaltılacak, ücretsiz olarak herkese bedava olarak dağıtılacaktır. Allah'tan bizi tam başarıya ulaştırması için dua ediyoruz. Temsilciler Heyeti adına Mustafa Kemal. Aynı zamanda bir tören programı mahiyeti taşıyan bu genelgeye uygun olarak 23 Nisan 1920 tarihinde Hacı Bayram Camii'nde kılınan namazın ardından dualar okunmuş ve düzenlenen alayın önünde üzerinde kutsal ayetler yazan koyu renkli sancak taşınmıştır. Alayın iki tarafında bir manga kadar asker de yer almıştır. Atatürk bu alayı Karaoğlan Çarşısı'nda ve halk arasında karşılamış ve bu güneşli güzel günde yurdun dört tarafından gelen vekillerle birlikte Ulus'ta henüz yapımı bitmeyen kulüp binasının önüne gidilmiş ve kurbanlar kesilmiştir. Yeni meclisin ilk oturumu aynı gün saat 13.45'te en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey tarafından açılmıştır. Şerif Bey, milletimizin dahili ve harici istiklali tam dahilinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum diyerek Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Her ne kadar manevi yönü ağır basan dini içerikli bir tören gibi görünse de olayın esas niteliği milletin kendi iradesine hakim olduğu bir devlet organının kuruluşudur. Gerçek anlamıyla bu Anadolu'da yeni bir devletin kuruluşudur. Genel kanaat sonucu alınan kararla Büyük Millet Meclisi adı
verilen bu meclis 1920 yılı sonlarına doğru başına Türkiye ibaresi getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi adını almıştır. 1921 Şubat ayından itibaren ise Türkiye kelimesi tutarlı ve sürekli olarak kullanılmıştır. 23 Nisan 1920 yılında ilkesel olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakimiyet bila kaydu şart milletindir" ifadesi 20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ilk maddesini oluşturmak suretiyle resmiyet kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sıradan bir meclis veya bir idare organı değildir. Yok edilmeye çalışılan bir ulusun kurtuluş destanını savaş meydanlarında kanla yazdığı ve bu nedenle de gazi unvanını taşıyan, bir milletin kulluktan çıkıp iradesi olan bireylerin oluşturduğu bir ulus olmasını sağlayan, medeniyet ve çağdaşlaşma yolunda dünyaya örnek devrimler gerçekleştiren ve ilelebet payidar olacak bir cumhuriyeti kuran mümtaz bir meclistir. Bu vesileyle asil Türk ulusunun Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümünü kutlarken bu büyük bayramın sadece çocukların eğlendiği bir bayram olması vurgulamalarından ziyade 1920 yılındaki unutulan ve ulusal egemenlik ve milli irade kavramını içeren gerçek mana ve mahiyetinde çocukların olduğu kadar gençler ve büyüklerin de idrak ve iştirak edeceği bir şekilde yaşanmasını ve yaşatılmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda ve büyük bir minnetle ulusal egemenlik ve bağımsızlık yolunda hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ederken aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.